Abi hoş geldin. Hocam hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Uzun zaman sonra iyi hissettim. Ama bugün konuşacağımız şeyi aslında biz sanki konuşmayacağız diye bir konuşmuştuk geçen hafta ama. Abi geçen hafta yayınladığımız bölümden sonra birçok insan hem diziyi bırakmamız konusunda hem de diziyi bırakmamamız konusunda bize mesajlar attı. Ne oldu? Biz niye şu anda 48. bölüm incelemesi çekiyoruz? Biz bu diziyi bırakmamış mıydık? Diziyi aslında bırakmıştık. Bu kanalda eskiden benimle birlikte yorum yapan arkadaşım şöyle bir mesaj attı dizinin yayınlandığı akşam. Dedi ki kanka dizinin senaristi değişmiş. Mehmet Barış Günger Bey geri dönmüş. Bu sezon hatta çok kötüydü. Şu ana kadar ki bu sezonki en iyi bölümü yazmış bence dedi. O zaman da saat 11.30 falandı. Ben de bölümün bitmesini bekledim. Sonra YouTube'dan izledim. 2 saat 40 dakika olmasına rağmen 1,5 saati falan gerçekten bu sezonki kötü bölümlerden sonra en iyi bölümdü. Sonra işte seninle konuştuk. Sen de o ara bakmışsın. Büyük ihtimal sana da yazdı. Dedik ki bir konuşalım uzun süre sonra. Bir de yorumlarda da arkadaşlar şey yazmışlar. 50'ye 50 gibiydi hani. Bence incelemeyin, vakit kaybı. Birçok video çekersiniz bunu yerine diyen vardı. Bazıları da hani devam edin biz dizi izlemiyoruz sizi izliyoruz diyenler vardı. Bazıları da direkt şey diyordu. Kesinlikle izleyin. Keyifli oluyor. Sizin kritiğinizi yaptığınız mevzular. Benim hoşuma gidiyor. Yemek yaparken falan izliyorum diyenler falan vardı. Açıkçası destek de almıştık bıraktığımız için. Ama bir son şans verelim dedim ya. Günger Bey geri dönünce şunu hissettim ben bölümde. Yani tabii ki de daha detaylı konuşacağız ama şimdi senaristler bir diziye başlamadan önce 4-5 ay boyunca sezon hikayesini çıkartırken karakterlerin hikayelerini oluşturuyorlar ve diyaloglara, karakterlere ne kadar hakim olduğunu gördük Günger Bey'in. Bir de ona şöyle bir ayrıcalık da tanınmış. Hem sezon başında yaptıkları hatanın hem de geçen sezon 25-26'dan sonra yaptıkları hatanın yapım şirketi tarafından birazcık görüldüğünü ve bu yüzden de Günger Bey'e kalemde bir özgürlük verildiğini ben hissettim. Çünkü Günger Bey zaten geçen sezonda Pelin'i aslında hamile bırakıp Ferit'le zorla evlendirilmeye çalışılması, Seyran'ın Yalı'yı terk etmesine dair hikayeler yazacaktı. Sonra İhsanlılar ailesini dahil etmek zorunda bırakıldı bence çeşitli nedenlerden dolayı. Aslında şimdi tekrardan o hikaye aksına döndürmeye çalıştı bence Günger Bey. Ve bu yüzden de Leyla Hanım'ın yazmış olduğu senaryodaki çoğu şeyi yüzleşerek kapattı ve kendi hikaye aksına geri döndürdü. Aslında sezon yeni başlıyor bence Yalı Çapkını için. Bakalım yani bu bölüm mutlu edici doneler vardı. Bana da bir umut geldi. O yüzden de dedim ki inceleyelim. Kaç bölüm inceleriz bilmiyorum. Çünkü Günger Bey'in hani Seyran'ı hep böyle yazmayacağını biliyoruz en azından. Bu sezonki hatta dizinin şu ana kadarki bölümlerindeki en iyi 5 bölümden birisiydi. Onu söylemek lazım. Tabii şöyle bir şey var. Hani bu hikayeyi yaratan, bu karakterleri yaratan, bu karakterleri en iyi tanıyan kişi Mehmet Barış Günger aslında. 48. bölümde gördüğümüz değişimin olması aslında beklentiydi. Çünkü bu adam yazdı bu hikayeyi. Daha öncesinde çıkan çatışmaları da bu adam ortaya çıkardı ekibiyle beraber. O yüzden de hani bu dünyayı en iyi tanıyan kişi Günger Bey olduğu için çok doğru bir hamle olduğunu düşünüyorum. Ben de zaten seninle konuştuktan sonra şunu fark ettim. Hani bu dizinin aslında olması gereken nokta bu bölümdü. O zaman ilk soruyla pas atıyorum. Dizinin en çok beğendiğim 5 bölümünden bir tanesi olduğunu söyledin 48. bölümü. Bu bölümü neden beğendin? Bu bölümde ne farklılıklar vardı? İkinci sezonda izlediğimiz bölümlere nazaran. Şöyle bir kere karakterler kendi gerçekliğine geri dönmüşlerdi. Ve her odada bir çatışma izledik Yalı'da. Bu çok önemliydi yani. Geçen bölümlerde ben Orhan'ı göremiyordum. Gülgün bir şeyleri görüyor, konuşmuyor kimseyle. Bölümde en çok beğendiğim birkaç sahneden biri Orhan'ın Gülgün'le olan konuşmasıydı. Mesela Ferit'le dedesinin sonunda bir yüzleşmesi oldu. Ya sonunda gidip dede beni siz zorla evlendirdiniz yani. Bu benim yaptığım hatalardaki başlangıç sebebi sizsiniz denildi. Sonra Seyran'ın bütün her şeyi açıklama durumu vardı herkese. Onu çok beğendim. İlk sezon finalinde olması gereken bütün yüzleşmeler sonunda nihayetinde geç de olsa yaşandı. Ve yaşanınca tabii ki de bütün birikmişlikler kapandı ve o yüzden de seyirciyi aslında bir anda rahatlatan bir bölüm oldu. Tabii ki de bunu her bölüm yapamazsınız. Böyle bir şey imkansızdır. Bir şeyler birikmesi gerekir. Ve sonunda Seyran'la Ferit hiç olmayacağı kadar araları açıldı. Bunu ne zaman bekliyorduk? Biz çok önce konuşmuştuk. Hatta ikili programlarda konuşuyorduk daha. Bir şeylerin en iyisi olması için önce en kötüsü olması gerekiyor toksik ilişkilerde. Yani aslında Seyran'ın Ferit'ten tam olarak gitmesi hani dedi ya bu bölüm. Ben senden gidiyorum Ferit. Ben bu evden gitmiyorum ki demişti. Bu diyaloğun çok daha önce yaşanarak aslında bir aralarının açılması sonra yalnızken aslında yapamadıklarını görüp toparlanıp Yalı'da herkese karşı mücadele vermelerini anlatacaktı ikinci sezon. Daha biz ona yeni geldik. Ama önemli olan buraya gelinmesiydi. Ve şu an çok büyük rakipleri de olacak Seyran'la Ferit'in Yalı'daki taht mücadelesinde. Kaya ile Suna da çok diri ve intikamcı bir çift olarak orada yer alacaklar. Tam bir aslında intikam evliliği yaptılar. Herkesten hat bildirecekler yani bu noktada. Bir de İfakat ve Nükhet
cephesi var. Bu yüzden de Yalı çok karışacak. Bu sezon daha Yalı'da geçecek bir hikaye izleyecektik. Aslında ikinci sezon hikayesi bu olmalıydı. İkinci sezon hikayesi şu değildi yani. Leyla Hanım orada yanlış yaptı. İşte Kaya ile Nükhet gelecek ve bunların çıkaracağı hikayelerle birlikte sezon ilerleyecek. Gördük ki ilerlemedi. Çünkü bunlar ana karakterlere çok bağlı hikayeler değillerdi. Ferit'in Kaya'ya olan kıskançlığı bence çok önemli bir şey oluşturmuyordu. Çünkü çok küçük bir çatışmadan çıkıyordu. Seyran mevzusundan çıkıyordu olaylar. Bunlar sıkıntıydı. Ve bu bölüm şunu da gördük abi. Seyran karakteri böyle yazılmalı. En önemli şeylerden birisi buydu. Yani bu kız Ferit'i çok sevse dahi herkese diş gösterebilen, daha böyle hani bazen inişli çıkışlı bir karaktere de sahip olan, tıpkı Ferit gibi hero kompleksine sahip olan bir karakterdi. Bu sezon gördük ki her şey okey diyen, böyle saçma sapan muhabbetler yapan bir karaktere dönüşmüştü ve demiştik ki Afra Saraçoğlu'nun oyunculuğu çok düştü herkes gibi. Bu sezon kimse rolde değil. Bir salmışlık var demiştik. Bunun da temel sebebi aslında senaryodaki gidişatın hep aynı olması, tek günde geçen hikayelerden kaynaklanıyordu. Bakın güzel yazılınca ve işin orijinalini yazan kişi gelince nasıl hemen Ferit'le Seyran diyalogları eskisi gibi oldu. Bunlar önemli donelerdi. İkinci sezon başladığından itibaren her zaman seninle şunu tartıştık. Bu dizide yüzleşme yok. Bu dizide yüzleşme yok. Bu dizide yüzleşme yok dedik. Sanki Mehmet Bey bizi duymuş ve demiş ki alın size yüzleşme, üstünüze bütün yüzleşmeleri atıyorum demiş gibi yüzleşme özel bölüm izledik. Yalıdakiler açısından herkes birbiriyle yüzleşti. Eski hikayelere de değinildi çoğu zaman. O zaman hemen şuradan başlayalım. Seyran demiştin. Taşları bir bir ortaya döken, herkese res çeken, herkese hat bildiren bir Seyran vardı. Zaten böyle ilerlemeliydi. İkinci sezonda daha çok Seyran'ın hikayesine odaklanmamız gerekirdi. Bu zamana kadar şöyle bir şey oldu. Biz 48 bölüm dizi izledik ve dizilerde karakterler gelişim yaşarlar. Seyran'ın bir yolculuğu vardı. Ferit'in de bir yolculuğu vardı bu süreçlerde. Ama hani Ferit'in bir noktada çok fazla değişmeyip aslında hep kendi ekseninde hayatın döndüğünü düşünen bir karakter olmasını bekliyorduk. Ama Seyran'ın tamamen değişmesini, sevmeyi öğrenen, hayatı öğrenen, erkekleri öğrenen ve dünyadaki işleyişin farklı olduğunu öğrenen Antep'ten gelmiş genç bir kızın hikayesine biz tanıklık ettik bu zamana kadar. Ama ikinci sezon bir başladı. Hiçbir şey değişmemiş gibi ilerliyordu. Günger Bey'in bunu kendisi de ilk sezonlarda çok bence sıkıntılı bir şekilde işliyordu. Bunu fark etmiş olması iyi oldu. Bence ara vermiş olması ona iyi gelmiş gibime geldi. Daha bir dış perspektiften belki de eleştirileri de okuyarak yaptığı hataların farkına varmış gibime geldi. Bu yüzden de güzel bir bölüm izledik. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela ilk yarım saat 45 dakika itibariyle bölümde final olabilecek sahneler var. Tabii mesela Orhan İfakat ilişkisinin Seyran'ı söyleyerek Halis Ağa'nın öğrenmesi çok acayip bir şey. Yani hani belki de ikinci sezonun ortalarından sonraki bir kısımda Seyran'ın bunu koz olarak ortaya açıp en sonunda dayanamayarak söylemesiyle sonuçlanacak bir olay şu an açıldı yani. Kazım'ın dövme olayı. Evet yani zaten onu emarelerine de daha önce görülmesi gerektiğini hep söylüyorduk mesela. Ama hani bu kadar şak diye söyleneceğini hiç tahmin etmemiştim ben. Bu bahsettiğimiz iki olay sanki bölüm sonlarında kullanılabilirdi. Seyran'ın bölüm sonuna doğru Ferit'e şey demesi. Sen kendinden başka hiçbir şey düşünmüyorsun. Sen bencilsin. Sen beni sevmiyorsun ki, sen her şeye hakim olmak istiyorsun. Hem çocuğum da olsun istiyorsun. Hem benimle olmak istiyorsun. Böyle bir hayat yok demesi falan. Bunu böyle direkt söylemesi dizi finali bu oğlum yani hani baktığında başlı başına. İnanılmaz bir karardı. Bütün taşlar dediğin gibi döküldü. Kolyeler bile çıkarılıp verildi yani baktığımızda. Mesela yüzleşmeler tarafına geçersek Halis Ferit yüzleşmesi abi. Sonunda öyle bir şey oldu ya. Ne zaman yani konuşulacaktı? Ferit hep ağlıyordu dedesinin karşısında. Şimdi gerçekten büyümüş birisini gördük. Ama yine de düşünceleri çok zehirli yani. İşte o birinci zaten saçmalığı onun yaptığı. Bu bölümde ikinci saçmalık da Pelin'i alıp Seyran'la onu konuşturması, aramızda bir şey geçmediğini ona anlat. Seyran'ı sevdiğimi anlat falan demesi yani. Ya deli saçması bir şeydi. Tamamen kendisini düşünen bir adam izledik. Ya şöyle diyeceğim. Ferit Halis'e diyor ya, tüm bu olayların suçlusu ben değilim. Seyran da değil. İkimiz de en masumuz falan da. Ferit'in neredeyse her şeyin suçlusu olması durumu da yani beni çıldırtıyor. Tamam, bu ilişkiyi, bu evliliği sen istemedin. Sonrası ne olacak abi? Yani sonrası yaşanan, biz neredeyse bir 35-40 bölümdür ne izlediysek Ferit Korhan suçundan dolayı izliyoruz. Yani senin hiç mi suçun yok be adam? Yani bu kadar ağla benim suçum yok. Sizin yüzünüzden ben bu haldeyim. Tamam, sen ailenin bu kadar psikolojik baskılarından dolayı psikolojik sıkıntıların,
hastalıkların ortaya çıkmış olabilir. Ama abicim biraz da iğneyi kendine batır be adam. Yani her şeyden bu kadar suçsuzmuş gibi davranması. Ferit'le empati kuramaz hale hakikaten geldik. Aslında bu güzel bir şey bir noktada. Çünkü daha gri bir karakter yaratılması gerekiyor bundan. Dizinin iyi karakteri Seyran olacak ve Ferit de dengesiz, bazen iyi bazen kötü, parçalı bulutlu bir adam olması gerekiyordu. Hikayenin dinamiği böyle işliyordu zaten. Seyir zevkini artıran şeylerden birisi buydu. Ferit'in bu kadar kör olması da güzel aslında. Hem gençliğinden dolayı hem de herkese böyle bir kulp buluyor. Diyor ki senin yüzünden oldu, senin yüzünden oldu, senin yüzünden oldu. Bir kere de demiyor ki Allah'ım ben ne yaptım ya? Seyran'la da evlendiğim ilk zamanlar işte Pelin'le korumasız bir ilişki yaşadım ve çocuğum şimdi oldu falan tarzında şeyleri hiç düşünmüyor abi. Alıyor mesela Pelin'i götürüyor, açıklattırıyor Seyran'a. Diyor ki işte bak Pelin şimdi sana bir şeyler anlatacak. Abi yani Pelin bunu anlatsa ne, anlatmasa ne, neyi değiştirir yani? Zaten Seyran biliyor bunları yani baktığında. Çok çaresiz bir Ferit izledik yani. Onun mentali de gitgide her bölüm daha kötüye gidiyor. Bir de şu dikkatimi çekti. Mehmet Barış Günger mesela kötü giden senaryoya müdahale etmek açısından sanki Halis karakterinde de en son bıraktığı haline döndürmek açısından bitir bu evliliği, Seyran'la ayrıl, Pelin'le evlen dedirttirdi. Ve hani sanki böyle tekrar aynı şeyleri izliyormuşuz gibi oldu. Ama Mehmet Bey benim yazmadığım yerleri unutalım arkadaşlar. Ben zaten Halis'i böyle bırakmıştım. Tekrar aynı noktaya getireyim bari gibi bir hamle yapmış gibi geldi bana. Ya kesinlikle öyle. Çünkü onun İhsanlığa girmeden önceki hikaye aksı da buydu. Burayı ilerletecekti. Şimdi ona bir şans verildi. Her şey çok karmakarışık olmasına rağmen. Ve şimdi onu tekrardan ilerletmeye çalışacak. O yüzden de şunu söylemek lazım. Biz bir aradaki 10-15 bölümü bomboş izledik yani. Geçmiş olsun hepimize. O yüzden de zaten ben dedim ya tükenmişlik sendromuna girdim bu diziyi incelerken. Hep aynı şeyi inceliyorduk gibime geliyordu. O yüzden bırakmak istemiştim yani. Bakalım biraz daha şans verelim ama ne kadar gidecek bilmiyorum. Çünkü Günger Bey'in de ben bu dizi özelinde iyi şeyler yaptığını biliyorum. Ama normalde harika bir yazar olduğunu düşünmüyorum. O zaman senin bölümde en beğendiğin yüzleşmeye geçelim. Gülgün Orhan yüzleşmesi abi. Evet ya abi sonunda bu çift bir şeyleri konuştular. Yani sen bu çocuğu şımarık büyüttün dedi Orhan. Orada Suna ile evlenmesi gerekirdi. Sen gittin hani meyve seçer gibi affedersin. İnsan seçtin orada falan dedi. Gülgün de dedi ki yani sen bu zamana kadar hiç babalık falan yapmadın. Sen de oradaydın. Niye hiçbir şey demedin falana getirdi. İkisi de o kadar bir yandan haklıyken bir yandan o kadar da haksız ki ne kadar soft ebeveynler olarak çocuğa hiçbir katkıları olmadıklarını gördük. Ferit'in tamamen ikonlaştırdığı ve kendisine idol olarak gördüğü kişi Halis Korhan ve aslında yengesi İfakat. Bu ikisi onu büyütmüş gibi. Anne baba gerçekten hiçbir şey yaramıyorlar ve bir halta yaramadıklarını bu bölüm kendileri de birbirlerini suçlayarak anladılar. Ve önemliydi yani. Orhan'ın böyle bir şey diyebileceğini ben hiç tahmin etmiyordum ve ben de içten içe böyle düşünüyordum abi. İlk başlarda Ferit belki de Suna ile evlenseydi bu kadar saçma sapan olaylar çıkmayacaktı. Çünkü Suna da Pelin gibi bir şeyde Ferit Pelin'le devam eder ve o süreç öyle ilerlerdi gibime geliyordu. Ama işte bütün çatışmayı başlatan şey orada Ferit'in Seyran'ı seçmesi ve ailenin de buna okey olmasıydı. Onları biz orada ezdik, onları satın aldık demişti Orhan. O kadar haklı bir cümle ki dizinin başlangıcını çok iyi özetleyen bir cümleydi. Orhan'ın bu farkındalığı ve neden kendisini sürekli suçlu ve mahcup hissettiğini sonunda anladık yani. Diyorduk ya bu adam niye hiç konuşmuyor? Bunun neyi var yani? Oğlu falan öldü hiçbir şey demedi. Hep işte bu ezik hissetmesinden dolayı hem evdeki ezik evlat olarak hissetmesinden kendisini hem de bu evlilik şeyindeki pasif kalmasından dolayı kendisini suçlamasını gördük. Harikaydı yani sonunda. Bakalım Mehmet Bey Orhan Dicle aksını nasıl bir yöne çevirecek? Çünkü orada da en son Asuman görmüştü. Bakalım oraya nasıl bir müdahale yapacak? Bu arada daha önceki incelemelerimizde çok kez konuştuğumuz senarist seyirciyle konuşur mu acaba diye birçok kez tartıştığımız diyalog bazında cümleler olmuştu hatırlarsan. Bu bölümde de Mehmet Barış Bey sanki bize bir şey anlatmak açısından Nüket ağzından Zerrin ve Pelin'e şöyle bir şey söylettirdi. Ana kız bu salaklığınızdan içim şişti dedi. Yani sanki seyircinin içinde söylemek istediklerini Nüket ağzıyla dışarı vurdu. Tabii canım yani Nüket bu kadar her şeyi organize etmeye çalışıyor. Ya bunlar öyle bir ikili karakter yapısındalar ki anne kız her şeyi berbat ediyorlar. Ya Nüket öyle bir setup hazırladı ki geçen bölüm. Artık her şeyin karışması gerekiyordu. Şimdi yine bir şeyler düzeldi yani. Ya Pelin sen niye mesela Ferit'e uyup gidiyorsun Seyran'la konuşmaya kızım? Azıcık şu kafayı çalıştır ya. Yani hakikaten
hakikaten biraz insanda hani şey olur. İlk zamanlarda şeytanlığa çalışıyordu. Aklında hamile kaldıktan sonra mı biraz normalleştiğini anlamadım ki yani. Çok enteresan ya. Gerçekten inanılmaz bir başarısızlık. Ayrıca bu bölümde fark ettiysen Carlos'a diyalog var. Evet ya, hani sonunda gerçekten o da fena bir aks değildi bence. Şunu görmüş olduk. Şefika'nın kızının aslında yeni sultan olup olamayacağı tartışmaları da burada başlayabilir diye düşündüm. Ayrıca Şefika orada daha bu yalıda neler var ağzımı açtırmasınlar gibi bir noktaya da gitti. Ya Şefika da abi söyle de yer yerinden oynasın, ne var bu yalıda kardeşim, söyle yani, bizim bilmediğimiz ne var yani. O zaman o aksa geçiyorum. Suna Kaya aksı, ne düşünüyorsun? Çok iyi bence bağladılar. Nişan gecesinden sonra ikisi de bir yerde buluşup konuştular ve güçlerini birleştirdiler. Bu bir aşk ilişkisi değil artık. Tam bir güç mücadelesine döndü. İkisi de ezilmiş ve terk edilmiş evlatlar gibi duruyor. İkinci plana atılmış evlatlar gibi duruyor. Yani aslında Kaya'nın şu diyaloğu da önemliydi. Hani geçen bölüm annesiyle konuşurken Suna hakkında dedikleri aslında kendisine demiş gibiydi. Kaderleri de aynı, kederleri de aynıydı bence bir noktada. Şimdi de artık hayatlarını bir noktada birleştirdiler ve o yalıda taht kurmaya çalışacaklar. Burada Kaya'nın ben Nükhet'ten de uzaklaşarak bayağı Suna ile birlikte ona da biraz uyarak farklı mücadeleler vereceğini izleyeceğiz. Şu kapışma benim hoşuma gider. Kaya Suna vs Ferit Seyran. Çok güzel olur. Hani aileleri bir kenara bir bırakalım. Biraz da gençler kapışsın yani. Yeter. Çok güzel bir hikaye açılımı bence. Tabii orada şöyle bir durum da var. Suna Kazım'ı yalıdan kovdurdu. Atın bu adamı dedi. Çok iyi oldu ya. Ya inanılmaz. Ben onu beklemiyordum işte. Hani dedi ki artık burası bende, sen karışma dedi. Ve babasından da aslında kurtulduğunu gördük. O zaman final sahnesine geçelim. Belki de hani dediğin gibi dizinin gerçekten final sahnesi olabilecek bir sahne seyrettik. Ne oldu orada? Sen her şeye aynı anda sahip olmak istiyorsun Ferit ama olamazsın. Ferit Korhan bu kez kaybettin dedi ona ve asla sana dönmeyeceğim diyerek yüzüğü Ferit'e bıraktı. Yani şimdi bu kaçıncı yüzük bırakma, fırlatma, yıldan gitme muhabbetleri artık takip edemiyorum. Bunun tabii ki de temel sebebi Türk dizilerinin 2 saat 40 dakikaları artık çıkması. Böyle olunca mecbur büyük çatışmalar, ayrılıklar, evlilikler, işte boşanmalar eklenmesi ve burada tekrar düşünülmesi gerekiyor. Ev terk etmeleri. Tabii canım, yani yıldan çıkmayan kalmadı. Gir çık gir çık gir çık. Ama artık şunu yaparlarsa kafayı yerim. Yani Seyran bunu dedikten sonra kendi dönerse artık gerçekten kalem fırlatacağım bir bölüm izleriz. Ferit'in artık çok çabalaması lazım bu saatten sonra ya. Ya da bir zaman geçişi lazım. Farklı büyük bir olay lazım ki bu ikili tekrardan birleşebilsin yani. Bunlar neler olabilir bakacağız. Artık ne yazmaları gerekir açıkçası bilemiyorum. Ama burada kesinlikle Ferit'in çok şey yapması lazım yani. Senarist değişti. Hikaye başka bir noktaya gitmeye başladı. Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonraki yapılacak hamleler birkaç bölüm içerisinde zaten şekillenecektir. Burada atılacak hamlelerle birlikte aslında biz şunu göreceğiz. Günger Bey acaba ne kadar kaleminde özgür bırakılacak? Özgür bırakıldığında eskisi kadar devam edebilecek mi? Çünkü farklı bir diziyi de yazıyor. Ne kadar o tempoya dayanabilecek? Ve eskiden düştüğü hatalara tekrar düşüp düşmeyecek mi? Bunları göreceğiz bence. O yüzden de şu an bunları konuşmak için erken. Umarız ki her şey çok iyi olur bu dizi için. Bir de şöyle bir şey var. Uzun süredir hem yorumlarda hem Instagram'da DM'den, Twitter DM'den de bize yazıyorlar. Pelin'in karnındaki çocuğun Ferit'ten olmadığı konusu. Mesela şu anda bu iş için özgür Mehmet Barış Günger. Şunu da yapabilir. Çocuk düşebilir. Ben düşeceğini zannediyorum. Ve çocuğun Ferit'ten olacağını %100 eminim. Çünkü bir flashback falan da gösterdiler bu bölüm. Ve bence aslında çocuğun Ferit'ten olması da bir noktada güzel olabilir. Bunun düşmesi de farklı bir ambiyans katabilir. Çünkü Günger Bey daha Ferit'e suçlu olmasını isteyen bir yazardı baktığımız. O yüzden de ben zannetmiyorum başka birinden olacağını. Ki zaten olmasın da o zaman Pelin'in zaten gelmesinin hiçbir anlamı yoktu diziye. Bu sefer hiç anlamı olmayacak yani gelmesinin. Çıkmasının da anlamı zaten genel olarak olmayacaktı. Daha da anlamsızlaşacak girip çıkması diziye. Bir de şunu söyleyeceğim hocam, 48 bölüm dizi izledik. Hala Pelin, Ferit, Seyran görüyorum. Abi yeter yani. Hani insan mı yok bu İstanbul'da? Farklı karakterler yaratın be abi. Yaratmıştınız, gönderdiniz falan. Bir kere de şimdi mesela şunu yapsın artık Günger Bey. Ha bu Seyran okula gidiyor. Yok mu bir yakışıklı çocuk biriyle tanıştırın yani. Ama bana Yusuf'u falan getirmeyin kardeşim ya. Bu kız da başkalarıyla tanışsın abi. Evet, şu anda konuşulan haberlerden bir tanesi Yusuf'un geri dönebileceği haberi. Herkes de geri dönüyor. Yani yeni karakter yaratıp çıkartıyorsunuz. Eskileri getirip monte ediyorsunuz baba. Tamam yani Yusuf'a biz diyorduk hatta bu çocuğun menajeri falan mı acaba kuvvetli değil de buna sahne yazmıyorlar falan ama çıkarttıysan çıkartacaksın abi yani. Bu adam nereye gitti? Bana neyle yedireceksin? Yalıyı mı terk etti yani? Tabii ki bu bölüm güzel bir bölümdü.
bölümdü. Gömmek gibi bir durumumuz yok. Hakikaten iyi bir bölüm seyrettik. Ama sıkıntı şu. Bundan sonraki bölümler bu kadar iyi olmayacak arkadaşlar. Yani çok radikal şeyler olması lazım. Geçen bölümde söylediğin gibi hani radikal şeylere ihtiyacımız vardı. Aslında yapıldı o radikal hamleler. Yüzleşmeler gerçekleşti. Ama şimdi çok farklı hikaye açılımları olması lazım. Farklı noktalara gitmesi lazım hikayenin. Yani Ferit'in derbeder olması lazım. Seyran'ın böyle inanılmaz bir Queen havasına girmesi lazım ki yavaş yavaş olacak herhalde. Belki Seyran'ı yalıya döndürtüp hani o hep beklediğimiz yalıdaki Seyran dominasyonunu görmemiz lazım ama bunlar için de mantık hatalarından kaçması gerekiyor senaristin ve senaryo grubunun. Burada da mantık hatalarından kaçamayacak noktalar göreceğiz galiba. Yine çok mantık hataları izleyebiliriz. Tabii yani zaten kaçmak normalde de zordur. Şimdi işi çok zor Günger Bey'in ya. Şöyle söyleyelim, reytingleri düşmüş ve izleyicisini kaybetmiş bir dizinin bu kadar fazla budaklanmış bir hikayeyi tekrar hayata döndürüp farklı bir yere çekmesi hem süre alacaktır. Kimin bu kadar tahammülü var bilemiyoruz. Şunu da söylemek lazım. Bu tarz bir bölüm çok uzun zaman izleyemeyeceğiz. Çok zordur bu kadar yüzleşme. Her bölüm böyle yüzleşme zaten yazmanız mantıklı değildir ama bakalım nasıl ilerletecek. Merakla bekliyorum. Çünkü geçen hafta hatta son incelememizde şey demiştik ya, çok büyük radikal şeylerin olması lazım. Nitekim şu an oldu ama diğer bölümlerde de olması lazım ki yazarın ne yapmak istediğini ve sezonun gidişatına dair tahminlerimizi burada konuşabilelim. Diziye tekrar umudumuz yaşarsın. Umarız ki dizi düzelir. Biz de hani eskiden aldığımız keyifle birlikte incelemeye devam ederiz ama düzelmezse de bakacağız. Ben hiç yani bu hafta bu çekime gelirken aklımda Yalı Çapkın'ı incelemek yoktu. 2 saat 40 dakikayı dün akşam izledikten sonra acaba mı dedim. Bu haftaki iyi bölüm biraz kurtardı bizim kanalında. İçerik kısmını rahatlattı diyelim yani. Teşekkürler abi. Hocam ben teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı bir kez daha unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın.